Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Sessiz Gözcüler Bölüm 1 Gölgelerin Peşinde Kasabanın uzak köşesinde, eski bir çınar ağacının altına çökmüş 4 arkadaş, Ahmet, Nil, Murat ve Esra, alacakaranlığın kasvetli atmosferinde toplanmışlardı. Gökyüzü koyu bir mürekkep rengini almıştı ve gecenin tüm ürkütücülüğüyle üzerlerine çöküyordu. Çevrede soğuk bir rüzgar esiyor. Çınarın yaprakları birbirine sürterek garip fısıltılar yayıyordu. Murat'ın sesi, sessizliği keserek yankılandı. Bu mağara efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes bir an sessiz kaldı. Nil'in gözleri endişeyle parladı. Ama Ahmet'in cesur ifadesi onları rahatlattı. "Gidip kendimiz bakalım," diye önerdi Ahmet. İçlerindeki merak ve heyecan, korkularını bastırıyordu. Efsaneye göre, kasabanın uzağında, eski dağın eteklerinde gizlenmiş bir mağara vardı. Mağaranın içi altınlarla dolup taşıyordu. Ancak hiç kimse bu altınlara ulaşmayı başaramamıştı. Mağaraya girenlerin bir daha geri dönemedikleri söylentisi kulaktan kulağa yayılmıştı. Ancak bu mağaraya girmeyi başarabilen ve altınları ele geçirebilenlerin zenginlik içinde yaşayacakları düşüncesi, herkesin aklını başından alıyordu. 4 arkadaş, cesaretle dolu adımlarla mağaraya doğru yola koyuldular. Ahmet, liderliği alarak önde yürüyordu. Yüzünde macera arzusunun parıltısı vardı. Hemen arkasında, Murat neşeli bir şekilde Ahmet'in heyecanını paylaşıyordu. Arkalarından Nil ve Esra, birbirlerine gülümseyerek sohbet ediyorlardı. Mağaranın sırlarını keşfetme heyecanı içlerinde büyüyordu ve yol boyunca korkularını bir kenara atmışlardı. Ormanın derinliklerinde eski ve karanlık ağaçların gölgeleri arasında ilerlerken, baykuşların sesleri onları arada bir ürkütüyordu. Mağaranın girişine vardıklarında, içlerinden biri istemsizce ürperdi. Girişteki karanlık, sanki onları içine çekmek için bekleyen bir canavar gibiydi. Ahmet derin bir nefes aldı ve el fenerini açtı. "Mağaranın kurallarına uyarsak, altınlar bizim olabilir," dedi. Kurallar çok basitti ama bir o kadar da zordu. Asla konuşulmayacak. Fenerleri, ihtiyaç çantaları, en önemlisi altınları koyacakları çuvalları hazırdı. Birbirlerine son bir bakış atarak mağaranın derinliklerine doğru adım atarlarken, bu yerin karanlık ve doğaüstü havası hemen hissedildi. İçeri girdiklerinde sessizlik onları sardı. Bu sessizlik, sanki her birinin içindeki korkulara ayna tutuyordu. Attıkları her adım, yalnız olmadıklarının bir işareti gibi yankılanıyordu. Bölüm 2 Kapıların Ardındaki Sırlar İlk kapıyla karşılaştıklarında, her biri kendi korkularıyla yüzleşmek zorundaydı. Nil, kapının önünde durup derin bir nefes aldı. Geçmişte yaşadığı kaygılar yüzüne yansıdı. Ahmet, kararlı adımlarla kapıyı açtı. Ama gözlerindeki karanlık sırlar orada saklıydı. İçerisi soğuk ve nemliydi. Her biri, bu karanlık ve korkutucu yolculukta, içsel canavarlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklarının farkında değildiler. Nil, mağaranın derinliklerine doğru ilerlerken unutmuş olduğu travmalar zihninde belirmeye başladı. Her adımda, küçük bir kızken yaşadığı karanlık anılar, sanki mağaranın duvarlarından yansıyan hayaletler gibi etrafında dolanıyordu. Elleri titriyordu ama sessizliğini koruyarak adımlarını sürdürdü. Murat'ın sürekli mizahla örtmeye çalıştığı derin duyguları yüzeye çıkıyordu. Bir anda, karanlığın içinden babasının soğuk ve eleştirel bakışlarıyla karşılaştı. Babasının sesini duyduğunda, kalbi daha hızlı çarpmaya başladı ama dişlerini sıkarak sessizliğini korudu. Esra ise, gölgelerin içinde kaybolan çocukluk arkadaşını görüyordu. Bu hayaletimsi görüntü, geçmişte yaşadığı kaybın acısını yeniden canlandırıyordu. Gözleri dolmuştu ama sesi çıkmıyordu. Sessizlik, onun en büyük müttefikiydi. Ahmet'in ise en derin korkusu, ailesini kaybettiği geceye geri dönmekti.
Mağaranın karanlığında, o anın dehşeti yeniden canlanıyordu. Karanlıkta yürürken, annesinin ve babasının son çığlıklarını duyuyordu. Adımlarını hızlandırdı ve sessizce ilerledi. İkinci kapıya doğru ilerlerken, kaybettikleri kişilerin hayaletleri peşlerinden geliyordu. Gölgelerin içinden yükselen bu ruhlar, hışırtılar ve fısıltılarla etrafı sarıyordu. Her bir adım, sanki karanlık bir koridorda yankılanan birer çığlıktı. Soğuk bir ürperti, hepsinin omuzlarından yukarı doğru yükseldi. Tüylerini diken diken etti. Bu hayaletler sadece birer görüntü değildi. Onların zihinlerine sızıyor, derinlerinde saklı kalan korkuları ve pişmanlıkları gün yüzüne çıkarıyordu. Nil, aniden geçmişte kaybettiği kardeşinin hayaletini gördü. Gözleri boş ve anlamsız bakışlarla ona kilitlenmişti. Murat, yıllar önce terk ettiği sevgilisinin hayaletini görüyordu. Dudaklarından dökülen sessiz sözler, onun vicdanında yankılanıyordu. Esra'nın kaybettiği çocukluk arkadaşı, soluk bir hayalet olarak peşinden geliyordu. Elini uzatarak yardım istiyordu. Ahmet ise, ailesinin hayaletlerini görmekteydi. Hayaletlerin acı dolu çığlıkları, mağaranın duvarlarında yankılanıyordu. Her birinin etraflarındaki ruhlar, sanki onları ele geçirmek istiyormuş gibi, dar bir çemberde dönüp duruyordu. Ancak, ne kadar korksalar da, seslerini çıkarmadan, içlerindeki karanlıkla yüzleşerek bu zorlu yolculuğu bitireceklerdi. Birbirlerinin ellerini tutarak, bazen de birbirlerinin ağızlarını kapatarak. Mağaranın içindeki yolculuk, doğanın büyüleyici ve korkutucu yüzünü bir araya getiriyordu. İlerlerken, her bir adımda farklı bir güzellik ve tehlikeyle karşılaşıyorlardı. Mağaranın duvarları, binlerce yılın izlerini taşıyan kaya oluşumlarıyla kaplıydı. Bu duvarlarda parlayan kristaller, ışıklarının yansımalarıyla bir yıldız kümesi gibi parıldıyordu. Yolun ilerleyen kısımlarında, yere serpilmiş devasa taş basamaklar vardı. Bu doğal merdivenler, sanki bilinmeyen bir el tarafından dikkatlice oyulmuştu. Bir süre sonra, önlerinde küçük, berrak bir gölet belirdi. Bu göletin suyu, sakin ve huzurlu bir yansıma oluşturuyordu. Su yüzeyinde hafif dalgalanmalar, sanki mağaranın nefes alıp verdiğini hissettiriyordu. Gölün kenarında parıldayan taşlar, suya düşen ışığın yansımasıyla büyüleyici bir mozaik oluşturuyordu. Mağaranın her köşesi, birbirinden farklı ve olağanüstü doğal oluşumlarla doluydu. Sanki bu yer, doğanın hem sanatsal hem de ürkütücü yüzünü sergileyen bir galeriydi. Peşlerinden gelen hayaletler olmasa, burada hoşça vakit geçirebilirlerdi. İkinci kapıya vardıklarında, mağaranın atmosferi daha da karanlık ve ürkütücü bir hal aldı. Duvarların içine gömülü devasa iskelet kafalar, onları izliyordu. Yavaşça hareket ediyor ve boş göz çukurlarıyla derin bir dehşet yayıyorlardı. İşkence aletlerinin paslı yüzleri, zamanın acımasız izlerini taşıyordu. Bu aletler, geçmişte yaşanan korkunç olayların tanıklarıydı. Baltalar, neşterler ve daha birçok ölümcül alet, duvarlarda asılı duruyor. Sanki her an yeniden kullanılacakmış gibi bir tehdit oluşturuyordu. İlerlemeye devam ederlerken, ölü bedenlerin iskeletleriyle karşılaşıyorlardı. Mağaranın zeminini ve duvarlarını kaplayan iskeletler, her birinin anlatmayı beklediği hikayelerle doluydu. Fısıltılar çoğaldıkça, kafatasları farklı dillerde kendi aralarında konuşuyordu. Bu manzara, içlerindeki korkuyu daha da derinleştiriyor ve sessizliklerini korumalarını zorlaştırıyordu. Geçmişin dehşeti ve ölümün soğuk yüzü, onları adım adım takip ediyordu. Fısıltılar çığlıklara, çığlıklar ise derin işkence seslerine dönüşüyordu. Her kafatası ve her kemik, farklı ve korkunç sesler çıkarıyordu. Bölüm 3 Gerçek Bedel. Mağaranın derinliklerinde son kapıya yaklaştıklarında, etraflarındaki güzellik karşısında büyülenmişlerdi. Kapının çevresi, parıldayan zümrütler ve yakutlarla kaplanmıştı. Taşlar, mağaranın karanlığına meydan okurcasına ışıldıyor. Sanki başka bir dünyaya açılan bir geçidi andırıyordu. Altından yapılmış tokmak, bu büyüleyici kapının ihtişamını tamamlıyordu. Heyecan ve şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Ahmet, titreyen elleriyle tokmağı kavradı
ve sessizce bir nefes alarak kapıyı açtı. Kapı yavaşça aralandığında, içeriden gelen soğuk bir rüzgar onları sarstı. Tam o anda, karşılarında havada süzülen siyahlar giymiş, uzun saçları beline kadar inen ve ayakları ters duran korkunç bir figür belirdi. Bu varlık, nefes kesen bir gürültüyle kükredi. Altınlar bizim. Her biri korkudan dona kaldı. İçlerinde birer soğuk ter yayıldı. Adeta küçük dillerini yutacak gibi oldular. Ancak gözlerini kırpmadan etrafa baktıklarında, karşılarındaki manzaranın büyüsü onları tekrar hayata döndürdü. Her yer altınla kaplıydı. Sanki bir rüyanın içine girmişlerdi. Altınlar çılgınca ışıldıyor, mağaranın her köşesini dolduruyordu. Gözlerini kamaştıran bu altınlar, korkunun yerine anlık bir sevinç ve hırsla doldurdu. Ancak, o korkunç figürün gözleri üzerlerindeydi. Korku ve hırs arasında sıkışıp kalan 4 arkadaş, sessizliklerini koruyarak çuvallara altınları doldurmaya başladılar. Altınların göz alıcı ışıltısı ve havada süzülen karanlık varlık, mağaranın derinliklerinde yankılanan bir kabus gibiydi. Altınları çantalarına doldurdukça doldurdular. Her bir parçada, mağaranın ışıltısı giderek sönüyordu. Tavanlarda ve duvarlarda ışık saçan altınlar, birer birer yok oluyordu. Mağaranın içine sinmiş olan altınların parlaklığı, artık neredeyse tamamen kaybolmuştu. Fenerlerini yakarken etraflarının karardığını fark ettiler. Etrafları karardıkça, kaybettikleri kişilerin hayaletleri tekrar ortaya çıkmaya başladı. Bu hayaletler, sessizce ilerleyen arkadaşları izliyor, içlerindeki korkuları ve pişmanlıkları yeniden canlandırıyordu. Altınları toplamayı bitirdiklerinde, mağaranın derin karanlığına karşı hayaletlerin cılız ışıkları ve fenerlerinin zayıf ışıkları kalmıştı. Bu solgun parıltılar, mağaranın soğuk ve ürpertici atmosferinde yansıyor, üzerlerine bir gölge gibi çöküyordu. Yine de mutluluktan havalara uçmuşlardı. Etraflarındaki cisimlerin kötü enerjilerini görmezden gelmeye çalışıyorlardı. Son bir avuç altın kaldığında, Esra'nın etrafında süzülen hayaletler, büyük bir ızdırap içinde üzüntülerini yayıyorlardı. Her biri, geçmişin acı dolu anılarını taşıyor ve bu katlanılmaz negatif duygularını derin bir hüzünle Esra'ya yansıtıyorlardı. Onlara duyduğu üzüntüyle, birdenbire, bunları da onlara bırakalım, dedi. Bu sözlerle birlikte, mağaranın içinde büyük bir gürültü koptu. Altınların sihri, hayaletleri cisimleştirdi. Gerçek görüntülerine dönüşerek kapkaranlık gölgelerle bir oldular. Bu korkunç varlıklar, etraflarında belirmeye başladı. Her birinin ayakları ters dönmüştü. Yüzleri ise dehşet verici bir boşlukla doluydu. Uzun, siyah saçları omuzlarından aşağı sarkıyor. Karanlığın içinde birer gölge olup süzülüyordu. Gözleri, ürkütücü bir ışıkla parlıyor. Sanki bakışlarıyla ruhlarını delip geçiyordu. Vücutları neredeyse saydamdı. Ancak karanlık ve gölgeler içinde belirginleşiyorlardı. Bu cisimler, fısıltılar ve hışırtılarla etraflarını sardılar. Mağaranın her köşesinden yükselen korkunç sesler, yankılanarak etraflarını sardı. Esra söylediği sözlerden dolayı anında pişman olmuştu. Diğerleri de artık dayanamayıp, bastırdıkları çığlıklarını gün yüzüne çıkardılar. Her şey bir anda olup bitiverdi. Kendilerini girdikleri mağaranın önünde buldular. Girdikleri mağaranın girişi yok olmuştu. Topladıkları altınlar yoktu. Eşyaları yoktu. Hatta kıyafetleri bile yoktu. Her anlamda çırılçıplak kalmışlardı. Soğuk rüzgar, çıplak tenlerine değdiğinde, gerçekliğin acımasız yüzüyle karşılaştılar. Murat, Nil, Ahmet ve Esra, mağaradan çıkıp kasabaya döndüklerinde her şeyin biraz farklı olduğunu hissettiler. Ancak bunu hemen fark edemediler. Sokaklarda yürürken, kasabanın tanıdık manzaraları onlara yaşadıkları olaylardan sonra bir rahatlık veriyordu. Ama bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorlardı. Evler ve dükkanlar, biraz daha solgun ve eski görünüyordu. İnsanlar tanıdık geliyordu. Ama yüzlerinde yeşilimsi bir ton vardı. Nil, sokakta yürüyen yaşlı bir kadının gözlerine baktığında, o boş ve anlamsız bakışları fark etti ama üzerine çok düşünmedi. Ahmet, kasabanın merkezinde eski arkadaşlarıyla karşılaştığında, sohbetleri normalden daha yavaş ve monotondu.
Zaman geçtikçe, kasabadaki bu küçük farklılıklar daha belirgin hale geldi. Ağaçlar, yapraklarını kaybetmiş ve kuru dallarıyla gökyüzüne uzanıyordu. Kuşlar, sessiz ve hareketsizdi. Sanki birer heykel gibiydiler. Murat, kasabanın parkında otururken, çocukların oynadığı oyunların sessizliğini fark etti. Çocuklar, gülmüyor veya bağırmıyorlardı. Sadece sessizce oyun oynuyorlardı. Esra, markete gittiğinde, raflardaki ürünlerin isimlerinin ters yazıldığını fark etti. Sokak tabelaları, normalde okuduğu şekilde değildi. Bu dünya, sanki bir aynadan yansımış gibiydi. Her şey ters yüz edilmişti. 4 arkadaş, bu keşfi paylaştıkça, ne kadar derin bir yanılsamanın içinde olduklarını anladılar. Eskiden huzurlu ve tanıdık gelen kasaba, şimdi hüzünlü ve kasvetli görünüyordu. Her şeyin ters yüz olduğu bu dünyada, gerçeği ve hayali ayırt etmek gitgide zorlaşıyordu. Murat, Nil, Ahmet ve Esra, garip ve korkutucu cisimlerin yaşadığı bu dünyaya hapsolmuşlardı. Son